Merhaba dostlar. Evet, bu videoda Star Wars ve Disney gömüyorum. Kanalda içerik olarak yapmak istediğim, özellikle eski kaliteli filmleri tanıtmak ve bu iyi filmlerin izlenmesini sağlamak. Özellikle tekrar yapım ve devam filmleri furyası nedeniyle izlemeye değer yapımlar çok az çıktığı için, genç arkadaşları eski filmlerden haberdar etmek gibi bir amacım var. Ancak bu videoda bu konunun biraz dışına çıkıp bir eleştiri videosu yapmak istedim. Bilim kurgu sinemasının yükselmesindeki en önemli markalardan biri olan Star Wars'un geldiği noktadan bahsedip aslında içimi dökmek istiyorum. Genel olarak sinema dünyasının, daha doğrusu Hollywood'un geldiği noktadan çok rahatsız olsam da bende yeri çok ayrı olan Star Wars özelinde sadece rahatsız değil, artık kızgınım. Bu videoda kızgınlığımı sizlerle paylaşmak, sürecin nereye gideceği, umut olup olmadığı ve hayranların ne yapması gerektiği konularından bahsetmek istiyorum. Uzatmadan başlayalım. Hemen gömmeye başlamadan önce biraz Star Wars'un benim için ne ifade ettiğinden bahsedeyim. George Lucas'ın dehası ile ortaya çıkan bu seri, özellikle ilk üçlemeyle kalbimi kazanmıştı. Genellikle Star Wars fanlarının Darth Vader hayranı olmalarının aksine, sanırım iyi aile çocuğu olarak büyütüldüğüm için daha çok Luke, ama özellikle bölüm 4'teki Obi-Wan Kenobi bana yakın geliyordu. Gençlik yıllarımda yapılan öncül seri, yani bölüm 1, 2, 3'ün de yeri çok ayrıdır. Türkiye'de genç olup politikadan uzak kalacak kadar elit bir kesimden de olmadığım için, yeni serinin politik içeriği birçok kişinin aksine benim fazlasıyla desteklediğim bir değişiklik oldu. Öncül üçleme çıktığı dönemde çok fazla eleştiri almıştı. Bölüm 1 ve 2, Jar Jar Binks yüzünden linç edilmişti. R2-D2'nun uçup kaçması çok kişinin laf ettiği bir durumdu. Yoda'nın havada taklalar atması, General Grievous'un öksürüğü gibi küçük detaylara insanlar laf ediyordu. En önemlisi, bölüm 3'teki High Ground konusu, beni bile rahatsız eden bir mantıksızlık olmuştu. Bilmeyenlere açıklayayım, izlemeyenler için spoiler olabilir. Onlar 30 saniye ileri alsınlar. Obi-Wan ve Anakin ışın kılıçları ile ölümüne dövüşürler. Bir yerde Obi-Wan, Anakin'den 50-60 santim yüksektedir ve daha yüksekte olduğundan, dövüşü kazanacağının kesin olduğunu anlatmak için "It's over Anakin. I have the high ground. Bitti Anakin. Senden daha yüksekteyim" diyerek Anakin'in dövüşü bırakmasını ister. It's over Anakin. I have the high ground. Daha yüksekte olmasının kılıç dövüşünü kazandıracak kadar üstünlük sağlayıp sağlamayacağı büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Çoğunluk bunu saçma buluyordu. Hatta bir bölümünde Mythbusters kılıç eğitimi alıp bunu denemişti. Bugün o zamanki tartışmalara baktığımda bunların ne kadar basit, ne kadar küçük detaylar olduğunu bütün hayranlar görmüştür diye düşünüyorum. Önümüzde keyifle izlenecek dolu dolu filmler vardı ama biz her şekilde eleştirecek ayrıntılar buluyorduk. Sizin bu konudaki fikrinizi de öğrenmek isterim. Yorumlara yazın. Günümüz Star Wars yapımlarına baktığımız zaman 40 yaş üzeri hayranların o günleri aradığına eminim. Türk vatandaşına Norveç vatandaşının derdi ne kadar komik geliyorsa, bugünün Star Wars hayranı için de 90'ların Star Wars hayranı aynıdır. Bilgisiz, yeteneksiz, Star Wars markasından heyecan duymayan senarist, yapımcı ve yönetmenler tarafından enkaz haline getirilmiş bir dünya var elimizde. Çok net ve kesin olan şey, bu yıkımın Disney satışıyla başladığıdır. Bu konuda Hasan Yalçın'ın kanalında çok ayrıntılı içerik bulunuyor. Meraklılara oradaki videoları şiddetle öneririm. Disney markayı devraldıktan sonra yaptığı her şey nasıl daha kötü duruma getirebiliriz sorusunun cevabı gibi. Çıkardıkları 3. seri kötüydü, Han Solo filmi yapıldı ve bomboş bir içerik gördük. Ama bunlar bile en son çıkan dizilere göre bir tık üstte kalıyor. The Acolyte ve Skeleton Crew gibi saçmalıklarla daha da dibe doğru gidiliyor. Andor dışında izlenebilir olduğunu düşündüğünüz içerik varsa yorumlara yazın. Bakalım beni ikna edebilecek misiniz? Tek tek yapımları değerlendirmek istemiyorum. O zaman video 2 saati bulur. Dizi olsun, film olsun her yapımdaki sorunlar zaten ortak. Star Wars'u bilmeyen ve değer vermeyen kişiler tarafından ortaya çıkan iş bu kalitede oluyor. Senaryo ekibine Anakin'in Darth Vader olduğunu bilmeyen insanlar alınıyor. Projeler, yetenekli ve yaratıcı yönetmenler yerine J.J. Abrams gibi esnaflara teslim ediliyor. Stüdyo yöneticileri ve yapım ekibi kendi politik görüşlerini filmlere zorla dahil ediyorlar. Sonuçta ortaya çıkan sonuç, kimseyi memnun etmeyen bir rezillik oluyor. Yaptıkları işin kötü olduğunun kendileri de farkında ki film projeleri bir türlü sonuçlanmıyor, eski filmleri tekrar gösterime sokuyorlar. İşin ilginci, markanın başında yıllarca George Lucas'la çalışmış olan Kathleen Kennedy bulunuyor. Hasan abinin videolarında bahsettiğine göre George Lucasfilm'in Disney'e satışı sırasında Kennedy'nin şirketin başında kalmasını şart koşmuş. İşi hiç bilmeyen rastgele birisini şirketin başına getirseler, bundan kötüsünü yapamazdı. Neden bu kadın Star Wars'u bu duruma getirdi sorusu sık sık aklıma takılıyor. Tamam, Disney yönetimi çöp olabilir. Ama Kennedy de orada memur değil.
büyük ihtimalle en tepe yönetici olmaya uygun bir karaktere sahip değildi ve güç eline geçince kontrolünü kaybetti. Yaşadığımız coğrafya nedeniyle nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Diğer ihtimal ise bilinçli olarak sabote ediyor olması. Bir şekilde Kennedy'nin içinde George Lucas'a karşı büyük bir düşmanlık var. Kasıtlı olarak onun en büyük eserini sabote ediyor. Muhtemelen çok büyük bir nefret taşıyor ki yıllar geçti, hala hıncını alamadı. Başka bir açıklama bulamıyorum. Açıkçası Andor gibi kaliteli yapımların nasıl hala devam edebildiğine şaşırır duruma geldim. Tony Gilroy orada çok iyi bir iş çıkarıyor. Çok başarılı bir senaryo, muhteşem oyunculuklar, Star Wars köklerine bağlılık, yapım kalitesi, yani ne ararsanız var. Disney ve Lucasfilm altında bunu nasıl başardığını merak ediyorum. Star Wars'u sadece Jedi ve Sith'lerin ışın kılıçlarıyla dövüşmesi olarak gören bir kesim Andor'a da laf ediyor tabii. Bu videoyu izleyen, bu fikre sahip birileri varsa gidip Ahsoka izlesinler. Kesmezse Acolyte izlesinler. Jedi var, Sith var, ışın kılıcı var. Işın kılıcı dövüşü var diye o iyi bir Star Wars işi olmuyor, gördüğünüz gibi. Star Wars kitlesinin de aşırı toksik olmak gibi bir sorunu var maalesef. Toparlamak gerekirse, ileride ne olacak ve biz ne yapmalıyız konusuna gireyim. Kathleen Kennedy gidecek ve Star Wars kurtulacak beklentisinde olan çok kişi var. Kennedy giderse durum iyiye gider mi? Emin değilim. Durum Marvel tarafında da aynı saçmalık çerçevesinde gidiyor ki, Kennedy'ye ne kadar kızsam da sorunun kaynağının Disney olduğu çok belli. Disney yönetim kademesinde geniş bir değişiklik olup, oradaki pozisyonlara işini hakkıyla, iyi bir şekilde yapacak birileri gelmeden Star Wars düzelmeyecektir. Madem öyle Kennedy'ye neden kızıyorsun diye soranlar olacaktır. Sebep Disney yönetimi olsa da Kennedy de bunun bir parçası olmuş durumda. Stüdyonun patronu olarak elindeki gücü daha iyi içerikler çıkarmak için kullanması gerekir. Ama bunu yapmıyor ve bu yüzden kötü gidişten aynı derecede sorumludur. Yani ufukta ışık görünmüyor. Star Wars hayranları olarak yapmamız gereken, en azından benim yapacağım, kaliteli olmadıkça Star Wars içeriği tüketmemek. Andor'u parasını ödeyip Disney Plus'tan izledim. Bu hafta finalini izlediğim gibi üyeliği kapattım ve kapatma nedenime de açık Andor bitti, izleyecek kaliteli içerik kalmadı yazdım. Aynı şekilde Andor bitince aboneliği iptal etmeyi yüz binlerce kişi yaparsa çok net bir mesaj olacaktır. Daha sonra bu kalitede bir iş gelmedikçe bırakın izlemeyi, sosyal medyada yorum yazmayacağım, fragmanını dislike etmeyeceğim, hatta ilgili sosyal medya içeriklerini bile tüketmemeye dikkat edeceğim. İzleyip tüketip sonra şikayet etmek bir çözüm değil. Disney yönetimi, hayranlar tarafından sosyal medyada linç yemesine rağmen The Acolyte'ın çok etkileşim almasıyla övünüyorlardı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir gerçek var. Görmezden gelmek ve boykot etmek tek çıkar yol. Fazla uzatmayacağım. Benim Star Wars'un durumuna bakışım bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz sizden de ricam, yapabildiğiniz kadar Disney'in kötü yapımlarını boykot etmeye çalışmanız. Gündemi yakalama isteği zorlayıcı olabilir. Ama emin olun, zorlanmadan da hiçbir şey düzelmeyecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Fikir paylaşımına devam edelim. Görüşmek üzere.